Sevgili astroloji sevenler merhaba. Birlikte Oğlak Burcu'na bakalım. Az önce Yengeci anlattık. Oğlak Burcu, Zodyağın ortasına bir direk diktiğimizde kökler Yengeç ise zirve Oğlak. Bayrağı göndere çeken Oğlak. 10. ev. Oğlak yöneticisi Satürn gezegeni. Satürn. Bunu Satürn olarak ayrıca işlemiştik. Oraya da bakmanız gerekiyor. Oğlağı anlamak için. Aynı zamanda Yengeç'e de bakmak gerekiyor. Birlikte bir sentez oluşturmak için. Yöneticisi Satürn. Elementi toprak. Yani soğuk ve kuru. Soğuk hareketi içte. Dışta değil hareketi. Kuru. Şimdi nemli idi yengeç. Şurada soğuk ve yengeç su grubunun soğuk ve nemlisiydi. Daha yumuşamış hali, nem yumuşatıyor. Oğlak kuru. Hem soğuk hem kuru hem toprak. Yani o kadar sudan yoksun ki işte bunun su ihtiyacını, nem ihtiyacını, sevgi, merhamet ihtiyacını yengeç karşılıyor. O yüzden karşılıklı koymuş. Yaradan mı diyeyim artık. Hazreti İdris Aleyhisselam'ın bu zodyak çemberini oluşturduğunu söylüyorlar. O da ilham yoluyla yapıyor. Yani gerçekten yerleşimler muhteşem. Mucizevi yani. Şimdi buradaki toprakta suya ihtiyaç var. Yengeç ona su verecek ki Oğlak biraz merhameti öğrensin. Yengeç de Oğlak'tan neyi öğrenecek? Duygularını biraz daha kenara koyabilmeyi, ilerleyebilmek için. Bunun aynısı Boğa ile Akrep'te de vardı. Akrep su, Boğa toprakta, Akrep ile Boğa birbirini besliyordu. Şimdi cinsiyeti dişil. Niteliği öncü. Bunların ikisi de öncüler. Öncü. Biri yazı başlatıyor, biri kışı başlatıyor. Öyle bir öncülük. İkisi de dişil. Zaten bu karşıt akslar hep ya dişil ya eril olmak zorunda. Ama biri su, biri toprak. Tabii dişil olduğu için de içe dönük. Ve subjektif. Subjektif yani kendi bakış açısıyla bakıyor. Yönelimi, Oğlağın yönelimi, inşa etmek, iskelet oluşturmak, sistem kurmak. Dişil bir burç olması hasebiyle Oğlak, toprak gibi, toprak elementi ya, toprak gibi sabırlı, sistemli, üretken, koruyan, içte büyüyen bir yapı verir. Kişiye veya olaylara. Biz şimdi sadece enerji olarak bakıyoruz. Oğlak enerjisi. Şimdi bu da topraktan geldiği için toprağın etkilerini göreceğiz Oğlak enerjisinde. Toprakta ne vardı? Sabır vardı değil mi? Yani şeyi ekiyorsun, sabırla bekliyorsun. O ürün böyle sabırla yavaş yavaş olgunlaşıyor, çıkıyor, büyüyor. Sonra sana ürününü veriyor. Bunun gibi. Ve sistemli ve üretken toprak. Ne koysan içine sana ve çeşit çeşit şey veriyor. Ve koruyor. Koruyan. Toprağa koyduğun zaman çekirdeği koruyor. İçten büyüten. İçine aldığı şeyi orada büyütüyor. Doğasında derinlik. Toprağın zaten yani toprak elementi muhteşem ya. Hani o hep şeyde de geçer ya Hazreti Mevlana'da. Toprak gibi işte şeyleri örten, hataları örten vesaire. Derinlik, bilgelik ve sistematik bir sabır var doğasında. Oğlak burcunun doğasında sistematik bir sabır var. Bu bence bir şey yani. Çekirdek söz. Burada çekirdekle karışmasın. Sistematik sabır mottosu diyebiliriz yani Oğlağın. Tıpkı çekirdeğin ağaç olması gibi. Toprağa koyuyorsun işte yavaş yavaş. Önce kabuğunu sonra işte oradan bir filiz çıkıyor, oradan büyüyor, filiz oluyor, filizden işte yavaş yavaş. Böyle bir sistematik sabır. Oğlakta da bu var böyle. Hep yavaş yavaş, yavaş yavaş, zamanla, zamanla, zamanla. Ağacın ağaç olması gibi sistematik bir sabır barındıran bu burcun dokusuna en uygun gezegen tabii ki Satürn yani zamanın efendisi Oğlak burcunun yöneticisidir. Satürn zaman gezegeniydi. Tabii ki Oğlak için yönetici olacak. Dolayısıyla Oğlak'a da hep zamanla olan şeyler, hep zaman isteyen şeyler getirecek hayatına. Oğlak etkisinin en belirgin özelliği sistematik sabrıdır. Az önce demiştik mottosu diye gerçekten öyle. Haritadaki yerleşime göre gerek karakter, yani yükseleni ise karakteri, güneşi ise kişiliği, gerek kişilik, gerek duygular, ayıysa duyguları, gerek düşünce biçimi, Merkür ise düşünce biçimi. Oğlak olan durumlarda kişi hayatına hangi konuyla ilgili Oğlaktaysa o konuyla ilgili hayatına sistematik sabrı deneyimleyeceği olaylar çeker. Çünkü onu yaşaması gerekiyor. Yani oradaki Oğlak boşuna orada değil. Sana sistematik sabrı yaşatmak için orada. Bu onun ruhunun yapısıyla alakalıdır. Yani aslında sadece ruh olarak değil de işte düşünce yapısı ya da duygu yapısı ya da karakter yapısı bununla alakalıdır. Yaradan onu seçimlerine göre öyle yaratmış ve ondan ya sabır isminin, toprak da oradan etkiyi veriyor. Ya kahhar isminin, her şeye galip gelen, kudretiyle her şeyi hükmü altına alan, dilediğini zorla boyun eğdiren. Bu da Satürn'ün etkisi. Şimdi ya sabır topraktan geliyor etki, ya kahhar Satürn'den geliyor etki. Böylelikle ikisi işte verdikleri etkiyle Oğlak enerjisini oluşturuyorlar. Oğlak bu sefer ne yapıyor? Hem sabırlı hem kahhar. Her şeye galip gelen, güçlü, kudretli. Bu enerjide oluyor Oğlak. Bu esmasını anlamasını ve onu aynalamasını istemiştir Oğlaklardan. Hem sen bu esmaları anlayacaksın, kahhar ve sabır ismini anlayacaksın yaşadığın şeylerle. Hem de Yaradan'ın böyle bir özelliği var. Senin üzerinden onu gösteriyor aslında. Hem de bunu aynalamanı istemiştir. Oğlağın sistematik sabrı sonucunda kalıcı bir değer, sağlam bir yapı, derin bir bilinç, güçlü bir irade, içsel bir dayanıklılık meydana gelir. Ve elbette ki tüm bu yüksek meziyetler, hepsi çok yani çok sağlam şeyler. Bir daha okuyayım burayı. Sistematik sabrı sonucunda kalıcı bir değer. Kalıcı yani içine işlemiş artık. Sağlam bir yapı. Yıkılmaz. Derin bir bilinç. Yani o yolda o kadar çok şey öğrendi ki o sabır yolunda. Bilinç derinleşti. Güçlü bir irade. Yine zorluklara dayandı. Sabırla dayandı. İradesi müthiş güçlendi. İçsel bir dayanıklılık. Tabii bu güçlü iradeyle de içsel dayanıklılığın daha gelişiyor. Bunlar meydana geliyor. Ve elbette ki tüm bu yüksek meziyetler öyle çabuk ve kolayca olmayacaktır. Yine burada Satürn çalışacak ve zaman isteyecek bunun için. Ama Oğlak ruhu bu yüksek meziyetlere ve onlara gizlenen zorlu yollara talip olmuştur. Nerede? İşte Elest bezminde, ruhlar aleminde Allah-u Teala sorduğunda. Burada ona talip olmuş ruh. Sonra da onu göstermek üzere dünyaya gelmiş.
Bazen karakterinde, bazen duygularında, bazen düşünce dünyasında, bazen kariyer evinde, bazen çocuklar aşk evinde yani beşinci evde, bazen evlilik evinde yedinci evde. Bununla sınanır. Amaç sabrın sonuçtaki kalıcı yüksek meziyetidir. Burası çok önemli. Şimdi biz buralara sadece sınanma olarak bakarsak ruhumuz çok yorulur ve Allah'a küseriz ve burada merhameti görmeyiz. Ama sabrın sonundaki o kalıcı bile, kalıcı olması da çok önemli. Kalıcı yüksek meziyetlerse o zaman ben bunları niye yaşıyorum? Evet, bir kıvama gelmek için yaşıyorum ve yüksek makamları kabul ne derler hak etmek için yaşıyorum. O zaman burada şekil olarak kötü gözüken şey aslında rahmete dönüşüyor. O zaman kişiyi de yormuyor yani. Aşağıya düşürmüyor. Tekamül yani deneyimlerle olgunlaşma, bilinç seviyesinin yükselmesi, nefsin bir kademeye gelmesi değil mi? Buna tekamül diyoruz. Tekamül çoğunlukla zorluklardan geçerek olmaktadır maalesef. Yani çünkü insan konfor alanını öyle bir zorluk olmadan terk etmek istemiyor. Bu bizim yaratılışımızda var. Dolayısıyla ne oluyor? Konfor alanını terk etmek için sana bir zorluk geliyor. Oğlakların ruhlarının yaptığı seçimler yüksek bilinçte olma insanı kamil halidir. Yoğun bir oğlak etkisi yaşıyorsanız bu sizin doğum haritanızda işte benim yükselenim oğlak, benim işte güneşim oğlak tarzında değil. Sizin hiçbir şeyde oğlakta gezegeniniz yoktur ama progres ayınız oğlağa geçmiştir. Orada 2,5 yıl progres ayda oğlağı yaşarken bu enerjileri getirir size hayatınıza. O yüzden oğlaklara ait bir enerji değil. Ama burada bize ne kazandırıyor? İnsanı kamil olma halini kazandırıyor. Çünkü bunu olmayı sen zaten ruhlar aleminde seçmişsin. Ruhlar aleminde bunu seçtiğin için bunu göstermek üzere Yaradan da sana bu tür olgular getiriyor dünya hayatında. Ki oradaki verdiğin tepkilere göre hem seni tanısın hem sen kendini gör. Evet, burayı hak ettin çünkü bu tepkileri verdin. Ruhundaki bilgilere temas etmede güçlük çeken oğlaklar, dünyaya çile çekmeye geldiklerini düşünerek kendilerine haksızlık ederler. İşte buradaki kopukluk var ya, bu esmalardan kopukluk. Hani ruhlar alemini bilmemenin kopukluğu, orayı hatırlayamama kopukluğu. İşte o zaman bazı burçlara daha ağır geliyor. Mesela boğalara o kadar ağır gelmez çünkü zaten nefsiyle uğraşıyor. Nefsin istediğini yapıyor, keyifle yani görünüşte keyifle en azından. Ama oğlaklar, unutmuş oğlaklar sürekli iş, sürekli bir çile, sürekli bir sabır. Oğlakların daha çok hatırlaması lazım. Halbuki hatırlamaları ve temasa geçmeleri gereken ruhlarındaki bu yüce seçim ve bilgidir. Burayı biraz araştırsın eğer bilmiyorlarsa oğlaklar. Burada açarsam çok uzun olur ama başka konularda açıyoruz burayı. Hatta burayı açmak için ben bunu zaman zaman söyleyeceğim. Burada da söyleyeyim. Metin Saruhanlı. Metin Saruhanlı tefsirini okumanız gerekiyor. Orada Kur'an-ı Kerim ayetlerinin açılarak ruhlar aleminde biz ne yaptık, neleri seçtik, neden geldik hepsi tek tek yazıyor. Oğlak. Ha bu arada şunu diyeceğim. Bunu almanıza gerek yok. Telefona da indirebiliyorsunuz. Program uygulamadan indiriyorsunuz telefona. Oradan ayetlerden bakıyorsunuz. Önceki hallerimize. Biz sanki hani anne karnında yaratıldık da öyle gelmişiz gibi düşünüyoruz. Tamam, ahireti biliyoruz ama anne karnından önceki hallerimiz de var. Orayı biraz ıskalıyoruz yani. O yüzden bir bütün göremeyince işi çoğu şey çileymiş gibi geliyor. Oğlak. Zirveye çıkarken Sarp dağlardan geçen ruh. Zirveye çıkıyor çünkü. Olgunlukla hikmet kazanan kalp. O çilelerde öyle bir olgunlaşıyor ki hikmet kazanıyor kalbi. Uzun yolun sessiz yolcusu. Çünkü dişil ve toprak. Ve içe dönük enerjisi öyle çok veryansın etmez. İçte yaşar. Sistem kurucu bilge. Bunlar çok bilge insanlar gerçekten. O yüzden sistem kurmayı Allah onlara vazife olarak vermiş. Sağlam, istikrarlı irade. Çünkü yolu uzun olduğu için öyle vazgeçemez. Kolay vazgeçemez. Yolu uzun. Zamanın demlediği insan. Demlendikçe güzelleşen kalp. Oğlak. Ne muhteşemsiniz. Gözü yüksekte olan oğlağın aradığı zirve, ruhlar aleminde seçtiği yüksek makamdır aslında. Ahiretteki yüksek makamdır. Kapitalist sistemde oğlağın makam, mevki, para, iş olarak kodlanması benim için çok acıdır. Çok üzülüyorum oğlak deyince iş, para denmesine. Halbuki oğlağın makamı ahiret alemindeki en yüksek makam. Oğlak manevi makamına giden yola ulaşması için dünyada bir faydaya, bir sistem kurmaya, bir kabuk oluşturmaya, toplum için üretmeye, faydayı korumaya, faydalı olan şeyi koruyor toprak, böyle şey dişiler koruyordu ya, bu faydayı korumaya, sabır ve sebatla çalışmaya, bir ibadet bilinciyle sabır ve sebatla çalışmaya gelmiştir. Onların aslında görevi budur yani. Maneviyattan uzaklaşmanın makbul olduğu bu dünya düzeninde oğlak burçları da yaratılış hakikatini unutup ya çile çeken ya da kendini işe veren, yani burcun gölge yanını maalesef yaşayan ruhlar haline gelmiştir. Yani şu düşünceyi kırmayı çok istiyorum. Siz işkolik olmak için gelmediniz ya. Siz para için gelmediniz. Siz yüksek makamları çok güzel yönetebilecek bir donanımdasınız. Ve bu makamlar aslında çok büyük kazançlara vesile oluyor. Çünkü çoğu ayette adil yöneticiler çok geçer. Ve yöneticiler oğlağın işidir. Bir kişi oğlak burcu olmasa bile yönetici ise oğlak enerjisini yansıtıyordur yani orada. Aynı zamanda zodyağın da tepe noktasındaki burç olan oğlak, insanın da ruhunun tekamülde zirvesi için zaman ve sabrın şart olduğunu bize gösterir. Zodyak haritalarında da Oğlak yani 10. evin girişi MC noktası kabul edilir. Yani bir haritanın çıkabileceği en üst noktadır. Kariyer noktası olarak görülür ama ben daha çok manevi alanda da orasını gösteriyor diye düşünüyorum. Biraz topluma hizmetten geçiyor çünkü manevi makamları da kazanmak. Şimdi Satürn demiştik. Satürn'le ilgili, Satürn yönetiyor. Satürn de zamanla ilgili olduğu için tıpkı Asır suresi gibi. Kur'an-ı Kerim'de Asır suresi zamanı anlatan ve bence Satürn'le çok bağlantılı olan bir sure. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra, zamana yemin ederim ki gerçekten insan ziyan içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Allah zamana yemin ederek insanların çoğunun boşa geçirdiği zamanını hatırlatır. Kurtuluşun yolu yani tekamülde zirvenin yolu iman etmek, iyi işler yapmak, hakkı yaşamak ve sabretmek. Oğlakların değişimi zaman alır. Çünkü içlerindeki değişen şey
Yüzeyde değil, temeldedir. Oğlak sevdiği için fedakardır. Sevgisini sessiz gösterir. Sözle değil, eylemle gösterir. Cemşit. Al yazmalımdaki Cemşit tam bir oğlak göstergesi. Sabırla, sebatle, bütün sorumlulukları üzerine alarak ve istikrarlı bir şekilde orada durarak, hiçbir şeyde onu terk etmeyerek. Tam bir oğlak etkisi Cemşit. Terazide yücelmesi de buradan gelir. Çünkü terazi evlilik ve ikili ilişkiler gezegeni demiştik. O yüzden Satürn terazide yücelir. Hep bunlarla bağlantılı olduğu için. Kimi zaman elinden gelenin fazlasını verir oğlak. Karşılık beklemez. Fakat görülmek, anlaşılmak ve değerinin bilinmesini ister. Çünkü bütün sorumluluğu üzerine aldığı için karşı taraf için çok şey yapar. Fakat gücü öyle dışarı taşır ki çok güçlü dururlar gerçekten. Kimse onun duygusal ihtiyacı olduğunu anlamaz. Yine mi ben çabalıyorum duygusu onu kırar. Fakat oğlak duygusal kırılmaları güçsüzlük olarak gördüğü için bunu saklar. Halbuki uzun yol için, istikrar için güçlü olmak gerekmektedir. Bu düşünce içten içe onu sertleştirir. Oğlağın sınavı kendine yumuşamaktır. O yumuşamayı nereden bulacak arkadaşlar? Karşısındaki yengeçten. Rahman, Rahim, merhamet. Buradan bulacak. Derinindeki o yolum uzun ve meşakkatli, güçlü olmalıyım refleksinin dozajını iyi ayarlamalı. Kendine kızmadan, suçlamadan, yorulmadan yol almayı bilmelidir. Çok fazla sorumluluk alıyor ya üzerine. Yani aslında orada o sorumluluğu alan, o sorumluluğu ona veren, elbet onu kaldıracağı için vermiştir Yaradan onlara ama hani orada bütün yük senin değil. Sen yükü de taşıyan bir emanetçisin. Sen Allah'ın izniyle onu taşıyorsun. Evet, nerede kalmıştık? Sistemi ben kuruyorum, güç benim düşüncesiyle başlar. Tüm sorumluluğu üzerinde hissetmek onu sertleştirir. Burada ben güce vesileyim, Yaradan benim üzerimden el melik ismini yansıtıyor düşüncesi olursa Oğlak biraz daha rahatlar. Oğlak enerjisi onu devletçiliğe çeker. Çünkü devletçilik sistem kurma, yapı oluşturma ve onu tutma, yani onu böyle hani nasıl toprak tutuyordu, dişilik tutuyordu. Onu tutma, muhafaza etmeyle alakalıdır. Disiplin, sebat etme, güçlü irade, hükümranlık altına alma, duyguyu karıştırmadan profesyonel bir şekilde yönetme. Sınır mesafe koymayı barındırır Oğlak enerjisi. Oğlağın toprak ve Satürn etkileriyle var olan yapısına çok uygun bir zemindir. Çünkü Satürn de zaten bunları ister. Dolayısıyla o yüzden Satürn'ün burcu Oğlak'tır. Buradan yola çıkılarak Oğlak etkili kişilerin devlet işlerinde görevli olabileceğini, mühendislik gibi sistematik sabır isteyen konuları yapabileceğini, matematik, tarih, işletme, ekonomi, muhasebe, sayısal alan öğretmenliği, hep böyle bir sistem üzerine kata kata ilerliyoruz ya matematikte de, topluma şekil verme, öğretmenlik gibi alanlara çekileceğini söyleyebiliriz. Çünkü enerji böyle olunca enerjiyi besleyecek alanlara çekilmek istiyor insan. Yine buradan çıkan bakış açısıyla var olan en yüksek makamlara erişmenin gerek dünyada gerek ahirette yöneticilikten geçtiğini de söyleyebiliriz. Az önceki söylediğim ayetlerden de. Makam yönetmek, duygunu katmadan adil olabilmek. Allah'ın makam sahiplerinden beklediği bir davranıştır. Ahiretteki karşılığı çok yüksektir. Çünkü insana güç verildiğinde duygusunu katmadan adil olmak çok çok sağlam bir irade. Çok yüksek bir bilinç ister. Ve başarılması hiç de kolay olmayan bir durumdur. Ahiretteki karşılığının yüksek olması, İslam'da adil yönetici için hususen söylenilen durumlar vardır. Ayetlerde de geçer adil yöneticiler diye. Bununla alakalıdır. Yani ahiretteki karşılığının yüksek olması hep bununla alakalı. Çünkü o makamlarda iradeni korumak çok zor. Adil olabilmek ve bunun için hiçbir düşünce ve duygunu katmadan karar verebilmek, insanları ona göre yönetebilmek, insanları ona göre işe aldın, işten çıkarttın, hakkını gözettin. Bu çok zor. Sağlam bir irade, yüksek bir bilinç istiyor. Zaten bu yüksek bilinçteki insan, yani cennette yüksek bilinçler yeri olduğu için oralara daha layık insanlar oluyorlar. Ve oğlaklar aslında buna talip olmuşlardır. Oğlak burcunun ruhsal yapısı sadece dışarıya bakan bir yapı değildir. Toprak elementinin mahiyetiyle içe dönük olarak duygu, düşünce ve hedeflerini içsel bir disiplinle yapar. İçeride kendine verdiği söz vardır. Kimseden etkilenmeyen kendi duruşu. Çünkü neydi? Toprak soğuk ve kuruydu. İşte bu kuruluk, nem yok kuruluk var. O da kararlı. Dışarıdan etkilenmiyor. Nasıl sıcakta da vardı ya ateşin sıcak kurusu. Bu da toprağın soğuk kurusu. Kararlı, dışarıdan etkilenmiyor. Sert yapısıyla istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Sağa sola bükülmüyor, şekle girmiyor. Onun bir kararı bir şekli varsa onda sabit kalıyor. Bu tür şeyleri barındırıyor. Yani o elementinden gelen bir etki bu. Gürültüsüz bir irade, kimsenin görmediği fedakarlıklar, çünkü hep sorumlu hissediyor kendini. Sükût içinde inşa edilen bir kudret, kaynağı el-melik. El-melik, mutlak hükümdar, her şeyin sahibi ve yöneticisi demek. El-melik ismini yansıtıyorlar. Bu enerji oğlağa iç disiplin, kendini de yönetme, yani yüksek iradeleri de buradan geliyor. Ve sorumluluk duygusu verir. Bilinci yüksek olduğu için sorumluluğunu da biliyor. Bilinç yüksek, olgun insan, sorumluluk duygusu yüksek insan hep oğlakla alakalıdır. Oğlaklar daha doğduğu andan itibaren küçük çocuksa bile çok olgunlardır yani. Sorumluluklarını bilen, olgun, kendini de yönetebilen. Böyle başkasının sözünden çok etkilenmeyen, başkasından emir almadan kendi inisiyatifini kullanan bu tür insanlardır oğlaklar. Bu enerji Es-Sabır, El-Melik ile doğan insanlar, yani bu Es-Sabır ve El-Melik enerjisiyle doğan insanlar daha çocukken bile sorumluluk alan, Allah'ım aynı şeyleri söylemişim. Bu onların duygusuz olduğunu değil, duyguyu yönetebildiğini veya ayrıştırabildiğini gösterir. Burası çok önemli. Oğlaklar duygusuz, sert ve duyguyu anlamaz, duygudan yoksun gibi gözüküyorlar. Evet, gölgede bunu karşı tarafa yaşatıyorlar ama bu onların asla duygusuz olduğu anlamına gelmiyor. Mümkün değil. Çünkü dişiler zaten, dişil. Dişil bir burcun, toprak burcunun sert, kuru eyvallah ama duygusuz olması mümkün değil. Dolayısıyla duyguları var
Ama bir yöneticilik vazifesi olduğu için kendilerinde yöneticiler duygularını karıştırmadan yönetebilsinler diye duyguyla düşünceyi çok güzel ayırabilen bir yapıdalar. Bu maharetteler, bu mahiyetteler. Evet. Ve bu enerji ve yapıda olduğunda da hayatına bu yönünü ortaya çıkartabileceği olay ve kişileri çekiyorlar tabii. İşin formülü budur. Bunu hep önceden de anlatmıştık. Bu her ruhun harcı değildir. Dolayısıyla bu iç disiplini başkasında göremediğinde Oğlak kendini yalnız hisseder. Fakat herkes bilir ki zirveler zaten yalnızlarındır. Yani herkesi sorumluluk sahibi görmeyince, herkesi ciddi görmeyince, herkesi bir en alttan başlayarak değil de böyle üstünkörü yapar görünce kendini yalnız hissediyor Oğlaklar. Dikkat edilmesi gereken bir önemli hususun da yükselmenin de düşme kadar baş döndürücü olduğudur. Oğlağın hayatına sonuçlar öyle hemen ve kolayca gelmez. Satürn'den dolayı. Zamana yayıyor çünkü. Her şey zamanla ve yavaşça olur. Toprak, içsel öğretisi zamanla barışmaktır. Bu oğlaklar için gizli bir eğitimdir. Onların ruhu bunu seçtiği için gizli gizli bu şekilde eğitiliyorlar. Çünkü oğlaklar olgunluğu seçtiler ve sabırla olgunlaşmak üzere deneyimler hayatlarına çekiyorlar. Burada ortaya çıkan olgu oğlanın sabrı deneyimleyerek Yaradan'ın sabır ismini anlaması. Kıyas yaparak o yönünü hem görmesi hem göstermesidir. Yani benim sabrım böyleyse Yaradan nelere sabrediyor? Kıyas yapıyor. Bana yapılana tahammülüm böyleyse Yaradan kendine yapılanlara nasıl tahammül ediyor? Yine bir kıyas. Oğlak iç disipliniyle sahip olduğu sorumluluk duygusunun dozajını kaçırdığında başkasının yükünü de alıyor. Bu bazen Bunu bazen kendisi bile fark etmeden içinde var olan enerjinin doğru yere kanalize olmamasından kaynaklı olarak yapıyor. Özellikle mesela Oğlak Burcu yoğun etkide ama bir sorumluluk almamış kişiler o zaman başkalarının yanındakilerin sorumluluğunu alıyorlar. Halbuki ona bir sistem kurma anlamında toplumsal sorumluluk verilmesi gerekiyor. Oğlağı dengeye getirecek bir diğer husus karşı burcuna bakmaktır. Yani yengece ait özellikleri kendi bünyesine kattığında daha bütünsel, daha dengeli, daha tamamlanmış bir ruha sahip olur. Tabii ki bu ruhtan çıkan sonuçlar hayatına da çok daha sağlıklı olaylar ve kişiler getirecektir. Başka bir frekansa geçme meselesi. Oğlak Satürn'den aldığı soğuk ve sertliğini, aynı zamanda toprağın da o soğuk ve sertliğini Satürn bunu istikrar sağlaması için yapar. Yani istikrarlı olması için bu mahiyette olmaları gerekiyor zaten. Dolayısıyla bu kötü bir şey değildir. Onlar için çok güzel bir özelliktir. Yengecin aydan aldığı kalp ve duyguyla ortaya çıkan merhamet ve şefkatiyle dengeler. Zaten bunlar karşılıklı akslarda olduğu için birbirlerine enerjilerini akıtıyorlar. Nitekim her burç karşı burcu ile bir bütünlük içinde. Oğlak da yengeç de öncül, dişil, dost elementteler. Toprak ve su birbirlerini tamamlıyorlar. Öncül ve dişilin farklı iki yönünü yansıttıkları için ikisini birlikte yaşamak bizi daha bütün kılar. Farklılıkları kişinin ruh dünyasını zenginleştirmek içindir. Kişi bunu tek taraflı yaşamamalıdır ki sığlıkta ve aşırılıkta kalmasın. Oğlak burcunun gölge yanları işte sığlıkta ve aşırılıkta tek tarafta yaşadığında, negatife düştüğünde Oğlak kişiye neler yaşatır? Bir, aşırı kontrol ve katılık. İşte burada yengeci es geçmiş mesela. Psikolojik açıdan Oğlak güvenliği kontrolle sağlar. Sürekli kontrol eder çünkü gözünden bir şey kaçmaması gerekiyor sistem kurması için. Gölgeye düştüğünde esnekliğini kaybeder, her şeyi yönetmek ister. Hata yapmaktan korktuğu için başkalarını da baskılar. Tasavvufi açıdan bu hal, Kadir ben taşırım vehmidir. Kul olmayı unutup Rablik iddiasına yaklaşma tehlikesi vardır. Tevekkül zayıflar, teslimiyet yerine tahakküm geçer. Ben yapıyorum yani, ben yönetiyorum. Devleti ben yönetiyorum. Burada Rablık iddiası olabiliyor yani. Ya da işte ülkeyi ya da ilçeyi, neyi yönetiyorsa artık şirketi, aileyi ben yönetiyorum. 2. Değerini başarıyla ölçme. Psikolojik açıdan Oğlak kendini işe, statüye ve sonuca bağlar. Başaramadığında değersizlik hissi yaşar. Bu da soğukluk ve duvar örmeye yol açar. Başaklarda ve Oğlaklarda başkası ne dercilik çok var böyle. Yani başkası ne der? Böyle dışarıya rezil olmayalım falan modu biraz fazla vardır. Tasavvufi açıdan amelin özle karışması gerekirken amelin kendisi kimlik olur. İhlas zedelenir. Yani sen sadece yaptığın işe bakıyorsun. Bunu ne için yaptığına bakmıyorsun. Yaptığım kadar varım düşüncesi hakikatte nefsin tuzağıdır. 3. Duyguları bastırma, sertleşme. Psikolojik açıdan Oğlak zayıf görünmekten korkar. Çünkü yolu uzun güçlü olması gerekiyor demiştik. Hislerini bastırır. Zamanla duygusal donukluk ve içsel yalnızlık oluşur. Tasavvufi açıdan kalbin mühürlenmesi riski vardır. Merhametin olmadığı yerde kalp mühürlenebiliyor. Duygu kalbin diliyken bastırıldığında kalp değil akıl hükmetmeye başlar. Merhamet azalır, hikmet kurur. 4. Aşırı sorumluluk alma, yüklenme. Psikolojik açıdan her şeyi üstlenir, kimseye güvenmez. Bu da tükenmişlik, öfke, gizli kırgınlık yaratır. Tasavvufi açıdan bu hal emaneti sahibinden çalmaya benzer. Oysa yük Allah'a aittir. Sen yapmıyorsun o yönetimi. O devleti sen yönetmiyorsun, o ilçeyi sen yönetmiyorsun, o şirketi sen yönetmiyorsun. Evet görünürde sen oradasın çünkü sana böyle bir özellik ve bir yetki verilmiş ama kesinlikle yapan o yani, sen değilsin. Sen gittiğin zaman da o işler gidecek çünkü oradaki işler yine yapılacak. Sen işten çıktın ya da sen hayattan çıktın diyelim. O ilçe yine yönetilecek, o şirket yine yönetilecek. Hangi makamdaysan, müdürlük makamındaysan, o müdürlük başkası gelecek ve yine yapacak. Sen sadece emanetçisin. Yapan sen değilsin yani. Dolayısıyla ben yapıyorum, bunu nasıl yapamam stresine girmeyeceksin orada. Ben yapmazsam olmaz sözü nefsin fısıltısıdır. 5. Yargılayıcılık ve sert ahlak. Psikolojik açıdan kendi disiplinini evrensel kural zanneder. Esnek olmayan ahlak anlayışı başkalarını küçümsemeye dönüşebilir. Çünkü kendi sorumluluk aldığı için ve yaptığı için ben yapıyorsam o da yapabilir, yapacak düşüncesi verir ve vardır. Ama herkesin işte bu elementleri, herkesin yapısı, yaratılışı farklı yani burada gördüğünüz gibi. Tasavvufi açıdan bu nefs-i emmarenin ahlak maskesi takmış halidir. Nefs-i emmarenin aslında sözleri bunlar. Hakikat, merhametle birleşmeyen ahlakı kabul etmez.
Her zaman ahlakla birlikte merhamet, affedicilik. Çünkü sen de kusursuz değilsin ki. Sen de affediliyorsun bir yerde. Dolayısıyla senin affetmeme gibi bir lüksün yok. Yargı arttıkça hikmet azalıyor. 6. Geçmişe takılı kalma suçluluk. Psikolojik açıdan hataları unutmaz, kendini affetmez, sürekli daha iyisini yapmalıydım düşüncesiyle yaşar. Tasavvufi açıdan tevbe edildiği halde hala suçlulukta kalmak, ilahi affı küçümsemek gibidir. Bu hal teslimiyet değil, gizli kibirdir. Ben affedilemem. Ben affedilemem. Gizli kibir. Ne kadar ince ayrıntılar. Hayır, sen de affedilirsin. Sen Yaradan'dan daha büyük değilsin. Yaradan en merhametli. 7. Dünyevileşme ve ruhsal kuruluk. İşte burada o iş dediğimiz şey geldi. Psikolojik açıdan hayat sadece görev, iş ve hedeflerden ibaret olur. Anlam kaybı ve içsel boşluk olur. Zaten iş yapmayı çok sevdikleri için kendilerini işe öyle bir adarlar ki ama içte bir anlam kopukluğu, bir kuruluk, bir sertlik, bir tatminsizlik. Tasavvufi açıdan dünya ağır basınca ahiret unutulur. Oğlak gölgesinde toprağa saplanır. Göğe bakamaz. Oysa toprak göğe yönelince bereketlidir. 8. Sevgiyi hak etme şartına bağlama. Psikolojik açıdan sevgi için iyi, başarılı, güçlü olmak gerektiğine inanır. Koşulsuz sevgiyi almakta ve vermekte zorlanır çünkü karşısındaki koşulsuz sevgi veriyor yengeç. O da onun karşısında olduğu için bunun tam tersini zıttını düşünüyor. Tasavvufi açıdan bu hal rahmetin şartlı sanılmasıdır. İşte ben ibadet edersem Allah beni affeder. Yani ibadet konusunu önemsizleştirmiyorum, ayrı mesele, ama işte o olursa öyle olur falan. Oysa ilahi sevgi karşılıksızdır. Yani senin yaptığın için sevmiyor ki Allah. Sen bir şey yaptığın için affetmiyor ki. Yani sen zaten yetişemezsin. Onun affına da, onun sevgisine de. Zaten yaptıklarına yetişemezsin. Yani burada bir kıyas da var sanki. Kulluğunu idrak edemediğinde sevgiyi ticarete çevirir. 9. Sabır ile tahammülü karıştırma. Psikolojik açıdan her şeye katlanır ama içten içe birikir. Zaten tutma vardı dişilik enerjisiyle. Sabır sanılan şey aslında bastırılmış öfkedir. Sonra işte öfke patlamaları, sertlik, zaten Satürn'ün verdiği bir sertlik de var. Tasavvufi açıdan gerçek sabır rızadır, razı gelme. Tahammül ise nefsin diş sıkmasıdır. Oğlak gölgesinde rızasız sabır oluşturur. Yani sabrediyor ama rızası yok. Bu da kalbi ağırlaştırır. Halbuki oradaki sabır razı olma. Tamam, ben razıyım yani, bu da olabilir. Affedicilikle ilerliyorum. Eyvallah, bundan da razıyım. Bu asıl sabırdır yani. 10. Hayatı ciddiyetle boğma. Psikolojik açıdan. Oyun, neşe, spontanlık eksiktir. Hep bir kuralla, yani hep bir matematikle ilerliyor. Hep bir plan projeyle. Hayat görev listesine döner. Tasavvufi açıdan hakikat sadece çile değil, cemaldir. Cemal yani. Cemal neydi? Bu güzellik, estetik, sanat, işte müzik, her şey. Gülmeyen, şükretmeyen kalp zamanla katılaşır. Oğlak neşeyi hafife aldığında hikmeti de kaçırır. Oğlak burcunun meslekleri. Var olan enerji bu. Şimdi bu enerji nerelerden besleniyor? Nerelere kayacak mesleklerde? Buna bakacağız. Bir, yönetici, üst düzey yönetim. Tabii yönetici olmak için gelmişler çünkü. Gerçekten onların işi. Neden yapar? Çünkü Oğlak uzun vadeli düşünür. Hiyerarşiyi çok güzel anlar. Sorumluluk almaktan kaçmaz. Krizde soğukkanlı kalabilir. Sistematikliği çok iyi biliyor. Bir de ne vardı? Uzun vadeli düşünüyor. Hiyerarşiyi biliyor. Duyguyla kararlarını çok güzel ayırt edebiliyor. Bir yöneticinin çok iyi yönetmesi için, yöneticilikte çok harika bir özellik olması için duygusunu karıştırmadan yönetmesi çok önemlidir. Ve işte burada oğlaklar duyguyu kenara koyabilmeyi başarabiliyorlar. Ve o yüzden duygusuz gözüküyorlar. Hayır, duygusuz değiller. Sadece duyguları içte, kenarda bekliyor. İşlerine karıştırmıyorlar. Dolayısıyla CEO, genel müdür, kurum yöneticisi, şirket yöneticisi, işte il, ilçe, ülke yöneticisi. 2. Devlet, bürokrasi, kamu görevleri. Kurallarla çalışmayı sever. Sistem kurar, sürekliliği önemser. Satürn'den kaynaklı. Satürn yani böyle uzun soluk gezegeni. Sürekliliği önemser, istikrar. Otoriteyle barışıktır sevdiği için. Kaymakamlık, müfettişlik, kamu yöneticiliği. İşte belediye başkanlığı falan böyle. Bütün o resmi prosedürlü işler. 3. Hukuk. Özellikle ağır ve kurumsal alanlar. Adalet duygusu kurallara dayanır. Kurallar ve kurallar içerisinde adalette terazi işlerken bunu, ya da Satürn işlerken mi hatırlamıyorum, anlatmıştık. Terazi işlerken, evet. Adalet duygusunda kişisel görüşünü katmazsın. İşte burada çok güzel ayırıyor ya duygusunu Oğlak. O yüzden bu hakimlik, savcılık, şirket avukatlığı falan, bu adalet duygusunu da çok güzel yapar adaleti. Ceza ve ticaret hukuku özellikle uygundur. 4. Finans, muhasebe, denetim. Matematik bayılır zaten yani. Sayısal disiplin, detay takibi ve uzun vadeli güvenlik ihtiyacı yüksektir. Bunu hatırlıyor musunuz? Şeylerde, yayda, işte ikizlerde falan hiç göremiyorduk. İkizler, yay, koç, öyle ince işleri sevmiyorlardı. İstikrarlı işleri sevmiyorlardı. İşte istikrarlı ince işlere gelecek olan enerji Oğlak enerjisi, Başak enerjisi. Mali müşavir, denetçi, finans yöneticisi. Çünkü parada da yani bir matematik, bir sistem, bir yönetim var. 5. Mühendislik, özellikle yapı ve sistem odaklı. Somut, kalıcı, işe yarar şeyler üretmek ister. Sabırlı ve teknik zekaya sahiptir. İnşaat, endüstri, makine mühendisliği gibi. Ya bunu daha açabiliriz. Mimarlık, şehir planlama. Zamanı aşan, sağlam ve düzenli yapılar kurmak ister. Zamanı aşan. Çünkü Satürn yönettiği için onu, zamanı da çok güzel biliyor. Eski zaman, yeni zaman, zamanın ilerleyişi, zamanın getirdikleri vesaire, bunları çok iyi bildiği için şehir planlamada da çok iyi. İleride neler olabileceğini öngörebiliyor ve en alttan başladığı için sistematik. O yüzden böyle hani en alttaki böyle tuğlayı bile eksik kalmadan tık 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 mimarlık, aynen yine onun işi. Estetikten çok dayanıklılık önceliklidir tabii. 7. Akademisyenlik, bilimsel araştırma. Uzun yıllar aynı konuda çalışabilir. Disiplin onun için çünkü vazgeçilmez. Sabır, otorite kurma becerisi vardır. Profesörlük, araştırmacı, işte bu tarz böyle bilim
dallarında böyle ilerleyen kişiler. 8. Kurumsal insan kaynakları organizasyon. İnsanları sistem içinde konumlandırma becerisi yüksektir. Soğukkanlı kararlar verir. Yine duyguyu işin içine katmadığı için soğukkanlı kararlar verir. Ve sistemin içerisindeki eksikleri ve ihtiyaçları çok iyi gördüğü için insanları yerleştirmede çok başarılıdır. Kurumsal insan kaynaklarını çok güzel yapar. 9. Gayrimenkul, inşaat, toprakla ilgili işler. Yani bina, yapı yani. Oğlak toprak elementidir. Kalıcı yatırım ve mülk bilinci güçlüdür. O yüzden bu tür şeyleri de yapar. 10. Güvenlik, askeri, stratejik pozisyonlar. Disiplin, hiyerarşi, görev bilinci Oğlağın doğasına uygundur. Dolayısıyla bir emir alma, emrine işte itaat etme vesaire bunlardan çok hoşlanır. Ya da emir verme, bu da olabilir. Yani o hiyerarşiyi sever. Bir düzeni, bir kuralı bayılır yani. Matematik gibi aynı. Oğlak hangi meslekleri yapamaz? Aşırı duygusal empati yükü olan meslekleri yapamaz. Çünkü o duyguyu zaten kenarda tutmak istiyor. Sürekli duygusal akış gerektiren alanlar Oğlağı yorar. Yoğun terapi, kriz danışmanlığı. Destekleyici Satürn yoksa demişim. Yani burada akrebin etkisini yani diğer şeylerin etkisini de katarak ancak yapabilir. Onun dışında sadece Oğlak enerjisi olarak bakıyoruz. Bunlardan hoşlanmaz. 2. Anlık yaratıcılık ve ilham gerektiren sanatlar. Oğlak plan ister. Plan ve sistem. İlhamın gelip gitmesine güvenmez. Dolayısıyla öyle çok spiritüel şeylere, sanatsal şeylere de açık değildir yani. Bir şeyin matematiği yoksa, bir şeyin ne derler, bir kanıtı, bir göstergesi yoksa o tür şeylerle çok yani hem kafaları böyle yatmadığı için çok kabul etmezler. Hem de o işlere çok da girmezler yani. Serbest sanatçılık, doğaçlama, sahne sanatları. Yine dediğim gibi spiritüel alanlar, o görünmez alanlar falan. Oraları pek sevmezler. Çok da inanmazlar öyle astrolojiymiş. İşte ne o? Numaroloji falan böyle şeyleri çok sevmezler. 3. Kuralsız, dağınık, serbest çalışma modelleri. Net sınırlar olmadan performansı düşer. Yani bu doğaçlama kuralsız kime ait? Yay, ikizler, balık. Evet. Belki yengeç. Net sınırlar olmadan performansı düşer. Yani kural, kural, kural. Yönerge, yönerge, yönerge. Disiplin, disiplin, disiplin. Görev tanımı, görev tanımı, görev tanımı. Kural, kural, kural. Disiplin, disiplin, disiplin. Görev tanımı, görev tanımı, görev tanımı. Ne zaman istersem çalışırım modeli ona göre değildir. Plan projeli olacak. 4. Hızlı risk ve anlık karar gerektiren işler. Önce güvenliği düşünür, acele risk onu kilitler. Günlük borsa spekülasyonu, agresif satış bunlar ona göre değildir. Plan, proje ve görev tanımı önemlidir. Aşırı sosyal sürekli ilişki yönetimi gerektiren işler. Çünkü içe kapanık dişil olduğu için böyle sevmez yani sosyal ilişkileri. Sürekli yüz yüze ilişki tüketicidir. Yani onları eriller yapacak. Eriller. Dişiller daha içte sistem kurmada, daha böyle bir şeyleri korumada yani. PR, influencerlık, sürekli sahne işleri ona göre değil. 6. Otoritenin olmadığı veya belirsiz rollerde yapamaz. Yetki sorumluluk dengesi yoksa stres yaşar. Yine dedim ya burada. Görev tanımı, görev tanımı, görev tanımı. Kural, kural, yönerge, yönerge. Herkes her işi yapıyor tarzı böyle işte startuplar ilk aşamada. Bunları yapamaz. 7. Sadece hayal ve motivasyon üzerine kurulu işler. Çünkü somut sonuç ister. Somut. Tıpkı Satürn'ün bizden istediği gibi. Sözle beslenen işler ona güven vermez. Çocukça neşe, oyun ve sürekli enerji gerektiren alanlar. Neden yapamaz? Çünkü enerjisi ağırdır. Yani sorumluluk hissediyor. Her şeyde bir sorumluluk, yetişkin şeyi var, enerjisi var. Ve ritmi yavaştır. Animasyon, çocuk eğlence sektörü işte vesaire. Hani bunları yönetici pozisyonu hariç. Kendisi bu eğlence sektörünün içerisinde çocuklarla ilgilensin, oynasın, onları şey yapsın falan. Bunlar ona göre değil. Evet, özet cümle. Ben kalıcı olanı, yapılandırılmış olanı ve sorumluluğu olan işi yaparım. Genel karakterim de bu şekildedir.